Vay be diye başlayacaktım ama vazgeçtim. Birisi öyle başlamış. Burnunu uzatmaya devam ediyor. Palavraya devam ediyor. Yalana devam ediyor. Neye güvenerek yapıyor bunu? Takip edenlerin benim videolarımı görmemiş olabileceğine güveniyor. Çünkü yalanların yüze çarptığım belgesiyle, kanunuyla, maddesiyle çarptığımı o da biliyor. Ama nasıl onlar görmezler, benim ne takipçim var, 1400 küsür kişi. Yani işte videolarda birkaç bini geçmiyor seyredilmesi. Adamın 50 bin takipçisi, 150 bin seyredilen videosu var. Ona güveniyor. Eyvallah. Onun da günü gelir. Onun da günü gelir. Senin palavra attığın, inandırdığın, kandırdığın adamlara da ulaşır bu bilgiler. Eğer biraz beyin çalışıyorsa bir insanda şunu sorgular, ya der, ne oluyor hakikaten bu adam bize doğru mu söylüyor diye başlar. Her neyse. Şimdi bugünkü videonun konusu şu. Baktım adam palavraya devam ediyor. Video yapmış. Vay be diye başlayan, arkasından bir sürü yalan sıraladıktan sonra öbür söylediklerini boş veriyorum. Boş ver. O benim için ne demiş, işte ne anlatmış, kendisini acındırmak için neler yapmış, o kısmını bırakıyorum. Ama diyor ki, hala ısrar ediyor. Diyor ki şirket kurarsanız Bali'de freehold title alırsınız. Güya ben bunu alamazsınız diyorum ya, ben yanlış bilgi veriyorum ona, o hesaba göre. Ben yalan söylüyorum. Peki, ispatı kolay. Ben yapacağım. Varsa sende yürek, kendine güveniyorsan, sahtekar olmadığından eminsen sen de yaparsın. Buyur. Ben oturdum. Daha önce zaten sorgulamıştım, aramıştım, sormuştum. Belgede gösterdim, burada kaynakta gösterdim ama bu sefer şöyle bir karar verdim. Dedim ki ya, bir soruşturayım, bir sorayım. Bana kanunuyla, yani Bahasa dilinde, Emden Özel dilindeki kanunu, onun İngilizce tercümesi, gerekiyorsa Türkçe tercümesiyle kanunları madde madde hangi kanuna göre yabancılar Endonezya ya da mülk edinemezi ispatlayın. Değil mi? Öyle bir kanun varsa gizli bir kanun değil. Herkesin ulaşabileceği yerde. Peki. İlk yaptığım iş şu. ChatGPT'ye sordum. Buyur, soruyu okuyorum size. I know about Indonesian land ownership law. Foreigners, including foreign-owned company, cannot get freehold title, hak malik. Can you give me the government source for that law diye sordum. Ne demiş? You are correct. And you are correct that under Indonesian law, foreigners, including foreign-owned companies, PTA, PMI, cannot hold freehold land titles, hak malik. This restriction is established in Indonesia Basic Agrarian Law, Law number 5 of 1960, which reserves hak malik exclusively for Indonesian citizen. Burada da iki tane şey vermiş. Link vermiş. Yani onu nerede görebileceğime. Geri kalanını okumama gerek yok. Geri kalanı teferruat. Ne diyor? Diyor ki haklısın. Şuradan okuyarak Türkçesini söyleyeyim. Sen haklısın diyor. Endonezya kanunlarına göre yabancıların sahip olduğu kampanyalar dahil, yani PTPMI freehold title alamazlar. Yani hak malik dedikleri freehold title alamazlar. Bu şeyle, yani bunun sınırlandırması, İngilizce'deki bu sınırlandırma, bu kanuni sınırlandırma Basic Agrarian Law, yani simple law'la, kanunla, numarası Law number 5 of 1960, yani 1980'de 5 numaralı kanunla düzenlenmiş. Hak malik, yani sahip olma hakkı sadece İndonezyalı vatandaşlarına aittir demiş ve iki tane de link vermiş bana. Git oraya bak, istiyorsan o linklerden o kanunları gör, o kanunları incele.
Benim bu dediklerim palavra değil demeye getirir ChatGPT. Peki aynısını yaptım. Dedim bir de şeye bakayım, yani bu bana kanun numarası vermiş. Şu numarayı bir de şöyle göstereyim. Ne diyor? Türkçe'ye çevirttirdim bunu. Endonezya yasalarına göre yabancılar ve yabancı sermayeli şirketler PT, PMI dahil mülkiyet hakkı, hak malik alamazlar. Bu hak yalnızca Endonezya vatandaşlarına tanınmıştır. Bu sınırlama 1960 tarihli temel arazi yasasına, yani kanun numarası 5 bölü 9 1960 açıkça belirtilmiştir. Tamam. Peki. Aslında tamam ama burnunu uzatmak isteyenlere belki hala yeterli değildir. Devamı var. Bunu geçtik. Ne yaptık? Bu kanunun bir de Bahasa dilinde, yani İndonezya dilindeki, çünkü sayfalarına gittim, o verdiği linklere gittim. Devletin kendi internet sitelerinin sayfalarına gittim. Oranın da screenshot'unu aldım. Çünkü Bahasa bilmiyorum, yani anlatacak durumum yok. Aldım. Bak, sayfa bu. Bu sayfada işte ne diyor? President Republic of Endonezya işte falan filan, kanunu bu şekilde gördük. Dili bilmediğimiz için böyle ince teferruatlı göstermeme gerek yok. Peki geldik, şöyle bir sayfa, İngilizce bir sayfa veriyor. Diyor ki buradan istersen buradan PDF dosyası olarak vesaire alıp inceleyebilirsin diyor. Tamam. Nasıl yapacağım bunu? Elbette PDF sayfasını indirerek kanuna bakacağım. Öyle yaptım. İngilizce biliyorum. Tamam. Bahasa dil bilmiyorum ama İngilizce biliyorum. Kaldı ki bilmesem bile Türkçe çevirmenin 50 bin tane yolu var. Onu da hallettik. Geldik bu kanunun İngilizce ne anlattığına. Öyle ya, bir şeyler anlatıyor. Ne diyor? The right on land. Şöyle bir size de göstereyim. The right on land as meant in Article 4, yani dördüncü maddenin birinci şeyine göre diyor. Bir, A. Right of ownership, yani hak malik, sahip olma hakkı. The right of exploitation, hak guna, yani kullanabilme. The right of building, hak guna bengunan, bir şeyin üzerine yapma hakkı. The right of lease, yani hak seva vesaire. The right of bilmem, opening up land falan, bir sürü kanun maddesini teferruatlı bir şekilde göstermiş, anlatıyor. Peki. Burada da madde madde sıralanmış. Bunların hepsi bize lazım değil. Ben bir şey anlatmaya, bir şeyi göstermeye çalışıyorum. Ben burada palavra atmıyorum. Kafam böyle esti diye söylemiyorum. Kanun neyse onu söylüyorum. Kanunu da kanundan okuyarak, devletin kanunundan okuyarak söylüyorum. Yoksa birisi gibi her sorana hemen şirket açarsanız tapu alabilirsiniz. Bunun bir sebebi var. Onu ayrıca anlatacağım. Bunun bir sebebi var. Çünkü adam sana şirket açmak istiyor. Adamın kazanç yolu bu. Sen buna şirket açtıracaksın. 5-6 bin dolar buna kaptıracaksın. Onun 2700-3000'li, 2700'den yukarısı yok. Aşağısı var. 1700'den başlıyor. 2700 dolara kadar harcamalar. Şeye verecek. O işleri yapan acentalara verecek. Oradan biraz da komisyon isteyecek. 5.000 dolar, 6.000 dolar senden kapacak. O kaptığı paranın diyelim ki 2500'ün, hadi 2000, 2500'ünü verdi, harcadı. Kalan 2500, 3000 lirasını cebine atacak. Şimdi bu adam haliyle sana ısrarla yalan söyleyecek. Israrla şirket açarsan alırsın diyor. Niye? Niye şirket açarsa? Mesela oturma izni alırsa başka türlü çalışma izni ya da ne bileyim işte çalışma izni, değişik nedenlerle oturma izni alırsa farkı ne? Madem yabancılar satın alabiliyor. Madem yabancılara tapu veriliyor. Ha, yanlış şirketlere veriyor diyorsun, öyle mi? O da yalan. Şirketlere de vermez.
Şirketlerin bazı hakları vardır. Bunu ısrarla söylüyorum. İlk günden beri söylüyorum. Nedir bu haklar? Kiralar. İsterse toprak kiralar, isterse bina kiralar, isterse toprağıyla beraber binayı kiralar, isterse bunu 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 80 yıla kadar, hatta 80'in üzerine de çıkabilir, 90 yıla kadar kiralayabilir. Şirketin bir tek özelliği bu. Bir tek hakkı var, o da bu. Satın alamaz. Kendi tapusunu alamaz ve freehold olarak satamaz. Çünkü freehold onun değil, satsın. Yani bana ait, tapusu bana ait olmayan şeyi ben başkasına, vatandaş bile olsa nasıl satarım? Ne yapacağım? Kiraladığım adam vasıtasıyla anlaşıp devrederim. Ha, adam derse ki tamam sat, ben kabul ediyorum. Parası işte zaten veriyorsun. Kalan parayı da bana verirsin satış parasını, o zaman yaparsın. Onun dışında şirketlerin özel bir hakkı yok. 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 Okay. Ben anlatacağım. Bir video daha yapacağım bunun arkasında. Şirket nasıl kurulur? Neler istenir? Ne yapmak gerekir? Her birine kalem kalem ne kadar para harcanıyor? Yani diyelim ki notere ne veriyorsun? Devlete ne kadar ödüyorsun? Ne bileyim eğer virtual ya da işte şey diyorlar space kiralaman gerekiyor. Yani bir ofis kiralaman gerekiyor. Bu ofisi fiziki olarak, fiili olarak bina kiralamadan da bazı işlerde görebiliyorsun. Onun da bir parası var. Ona ne kadar veriliyor? Vesaire. Her kalemin ödemesinde şirketlerin charge yaptığı, aldığı ödemeyi de kalem kalem sıralayacak. Yani isteyen herkes bunun kaçak olduğunu bilir. O fiyata da yaptırır. Öyle 5-6 bin dolar. Hatta birisine şey demiş. Ya 5 bin dolara şirket koyuyoruz şimdi ama bu kampanya önümüzdeki ay 6 bin dolar olacak. Yani acele et, acele, acele. Şeyle korkutuyor. Önümüzdeki ay bırakırsan işi bana 6 bin lira vereceksin. Adam da inanıyor garibanın. Dünyadan haberi yok. Bilmiyor. Bilmediği için de doğru söylediğini zannediyor. Ulan diyor 1000 dolar daha ekstra vereceğim. Hemen açayım hemen 5000. Olur. Güzel. Güzel bir tezgah. Şimdi bazıları diyebilir ki ya sen niye bu kadar üstüne gidiyorsun? Şöyle söyleyeyim. Bir tane hani sığır bank vardı hatırlayanınız vardır. Hani ineklerden bilmem ne yapıyordu. Mavi yumurta üretiyordu. Anasının körü yapıyordu. Adamları çağırdı. Konserler verdi. İşte sığır bank yıkılırsa Filistin yıkılır, çöker diyen bir dana vardı ya. Hani karısı kendisine hayatım uçakla giderken hayatım pencere kenarı al ben sigara içiyorum diyecek kadar da cahil tiple dolandırdılar mı milleti? Dolandırdılar. Kaçtı mı sonra Latin Amerika'ya kaçtı. En son yakalandı içeride. Şimdi bunların büyüğü küçüğü olmaz. Sahtekar sahtekardır. Dolandırıcı dolandırıcıdır. Üçkağıtçı üçkağıtçıdır. Bir adam yalan söyleyerek, yalan bilgiyle senden para sızdırıyorsa o adam dolandırıcıdır. Bitti. İş yapmak ayrı. Diyebilir ki ben sana iş yapıyorum kardeşim, işin karşılığını verirsin. Anlaşırsın, pazarlık yaparsın, alırsın paranı. Ama yalan söylemeden. Dersin ki doğru bilgiyi versin. Dersin ki tamam şirket açarsan burada uzun süreli kiralayabilirsin. Şirketin çalışır. İşte şirketin adına onu çalıştırırsın, para kazanırsın. Böyle şey istiyor musun? Tamam ben sana yardım ederim bu konuda. Maliyeti de şudur, fiyatı da budur. Her yaptığım hizmetin invoice'unu yani faturasına keser veririm sana. Şirket onlara ne kadar vermişim, buraya ne kadar vermişim, bakanlığa ne kadar vermişim, ne bileyim şuraya ne kadar hepsinin faturasına keser veririm sana belgelendiririm. Ben de komisyon istiyorum 500 dolar, 1000 dolar, 10 bin dolar veren olursa iste. Öyle ya isteyenin bir yüzü kara. Ha o zaman diyebilirsin kardeşim ben iş yapıyorum. Yalan da söylemiyorum. Yanlış bilgi de vermiyorum. Yanlış da yönlendirmiyorum. Benim fiyatım bu, çalışma şeklim bu. Kime ne? Eyvallah. O zaman ben derim ya bana ne? Parası bol olan, yedirmek isteyen, kendine kazıklatmak isteyen varsa buyursun yapsın işte orada var bir adam yapıyor. Git yapsın bana ne? Ama ya olmayan bilgiyi, olmayan şeyi, yalanı uydurup söylersen kusura bakma yemezler. Herkes senin gibi cahil değil. Herkes senin gibi cahil değil. Biz biliyoruz. Kanun nedir?
Bu tür işlemler kanunsuz yapılamaz. Bunların bir kanunu var. Bu kanunu nerede bulurum, nasıl bulurum, nasıl okurum, nasıl öğrenirim, kime sorarım? Ya en son bana şunu yaptıracaklar. Gideceğim, tapu dairesinde dilekçe vereceğim, resmi yazı. Diyeceğim ki bana eee, işte Endonezya'da yabancılar şirket kurarak ya da şirketsiz her neyse tapu alabiliyorlar mı? Bana bildirin diye yazı yazarım, resmi yazı getiririm buraya koyarım. Ha, yapmayın ya, yaptırmayın. Ben yalan söylemiyorum ki. Ben kanunu söylüyorum. Ben neyse onu söylüyorum. Araştırıyorum sonra. Ben öyle üfürmüyorum oradan buradan. Bunu yapacak duruma da sahibim. Çok şükür İngilizcem var. Konuşabiliyorum. İngilizce konuşacak elemanları var. Ha, İngilizcem yok mu? Burada arkadaşlarım, çevrem var. Bir yığın burada benim yerli çevrem arkadaşlarım var. Benimle güzel İngilizce konuşabilecek insan. Alırım yanıma birini. Onlardan birini götürürüm. O bahasadan onlara anlatır, bana anlatır. Ben gene öğrenirim ki öyle yaptım. Mesela inşaat yapmak için ruhsat veren işte vilayete bağlı belediyede diyebilirsiniz. Büroya gittim. Şeyi sordum. Yani kuralları nedir? Şöyle yaparsam ne olur? Böyle yaparsam ne olur? Ne yapabilirim? Ne yapamam? Çünkü ilk geldiğimde kafamda vardı öyle bir şey. Gittim konuştum. Adam bana söylediği şu. Zoning dediği işte şu bölgeler var. Al sana website'de, al sana adresi, git incele. Eğer bu bölgelerin içerisindeyse turizme yönelik iş yapabilirsin. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Başka bir şey daha var. Burada yaptığın inşaatın izolasyonu ve dış görünümü yani genel yapısı Bali'nin izolasyon sistemine ve görünüme aykırı değilse sorun yok dedi. Okay? Bilmeyenlere de bir bilgi olsun. Yani ben sadece internete bakarak bilgi toplamıyorum. Ben gidip insanlarla da konuşuyorum. Okay? Gelelim öbür konuya. Nerede kalmıştık? Dedik ki kanun maddesi şeyi söyledik. Kanun hangi kanunla şeyin tapu işlerinin belirlendiğini söyledik. Kanun orijinalini gösterdik. İngilizce sayfasını gösterdik. Bir de kanunun İngilizce maddelerini sıraladığı maddeleri gösterdik. Gelelim ondan sonrasına. 21. Kanunun 21. maddesine göre belirlenmiştir diyordu zaten. Nedir bu Article 21? Ne diyor? Bak. The right of ownership is hereditary yani inherited şeyle miras gibi right and be strongest and fullest right one can have. Bunu vatandaşlar için söylüyor. Yani alabileceğiz en büyük hak, en büyük şey bu. The right of ownership may go over to land, over to and transfer to another party. Yani bir toprak sahibi olma hakkı transfer yapılabileceği gibi satılabilir de çünkü böyle bir hak var. Peki buna kim sahip? Birinci madde diyor ki only an Indonesian citizen may have a rights of no ownership. Nedir bu? Bu kanun maddesi. Demin söylediğim işte 5 bölü 1960 sayılı yılında tarihli kanunun işte 21. maddesi. Araziyle ilgili kanunun 21. maddesi. Buyur. Ne diyor? Only an Indonesian citizen may have rights of ownership. Sadece sadece Endonezya vatandaşları sahip olabilirler diyor. Peki bizim Pinokyo çakalı ne yapıyor? Kendi kafasından kanun çıkarıyor. Endonezya kanunlarını değiştiriyor işte. Kanun bu. Buyur. Ha bunun bir sonrası da var. Burada ben üzerine işaret etmişim. Belki dikkatinizi çekmiştir. Vazgeçme diye bir parça görülüyor. Onun aslı tamamı şu. Onu da göstereyim. Hani söylüyor da only yani Indonesian orada yukarıda görülüyor. Peki altta ne yazıyor madde 3'te? Any foreigners. Yani bu kanun çıktıktan sonraki tarihten itibaren herhangi bir yabancı, ben kısa özetini söylüyorum şimdi, bir yıl içerisinde bu hakkından vazgeçmek zorundadır. Ne diyor? Relinquish. Türkçesi vazgeçmek. Okuyayım buradan. Ee,
şuraya alabilirsem çok daha rahat okurum. Okay. Önce size göstereyim. Okay. Tamam. Bunu önce size göstereyim. Ondan sonra buradan okumaya çalışayım. Any foreigner diyor ki işte herhangi bir yabancı eğer İndonezya vatandaşlığını kaybetmişse ya da daha önceden böyle bir toprak sahibi olmuş ama bu kanun çıktıktan sonra the coming into force yani bu kanunun yürürlüğe girdikten sonra after the coming into force of this law are obliged yani yapmak zorundadır to relinquish yani vazgeçmek zorundadır diyor. Vazgeçmesi gerekir. That right within period of the 1 year yani bir yıl içerisinde bu işi yapmak zorunda. Bir yıl içerisinde bu haktan vazgeçmek zorunda vazgeçer diyor. Kanun böyle diyor. Bırak satın almayı. Bırak tapusunu almayı bir kenara bırak. Bırak tapuyu almayı. Şimdi şirket kurursan alırsın. Adam da 1960'da çıkarttı kanunla diyor ki bir şekilde eğer sana miras kalmışsa ve sen yabancıysan ya da vatandaşlığını kaybettiysen bir nedenle çünkü Endonezya'da çifte vatandaşlık yok. Eğer başka bir ülkenin vatandaşlığına geçersen Endonezya'daki vatandaşlığından vazgeçmek zorundasın. Ya olur ya evlilik olur, şu olur, bu olur. Başka ülke taşır oraya yerleşir vesaire. İnsanlar bazen bu tür kararlar alırlar. Onlar dahi diyor bir yıl içerisinde bu hakkından vazgeçmek zorunda. Kanunu çıktığı günden itibaren. Şimdi değil. Da 1960'ta. Okey. Bak burada da anlaştık. Ya da anlaştığımızı sanıyorum. Yani Pinokyo'ya sorarsan hala dediğim düdük, çaldığım düdük diyecek. Ben ondan hiç şüphem yok. Çünkü adamın niyeti niyet değil. Adam kendine bir yol tutturmuş. Diyor ki ya ben ne güzel bir tezgah kurdum. Geldim Bali'ye düştüm. Kanal manal açtım YouTube'da. Taraftar topladım. Takipçi buldum. O güzel. Ulan benim kayınpeder var. Buralı. Eşim var buralı. Onlar da konu komşusuna işte Balilere gidip orada burada ucuza işte kenarda kıyıdaki evler, tarlalar bulup diyorlar ki bunu satalım. Kime satacak? Yerliye satamaz. Yerliye satsa zaten kayınbabası satacak. Buna ihtiyacı yok. Bu zaten onların dilinde konuşamaz. Peki kime satacak? Türkiye'den bedava paraya, ucuz paraya, kolay kazanca böyle teşne yani başkasını daha doğrusu başkasının zayıflığından faydalanmaya hazır kendisi gibi adamları kandırıp buraya getirerek onları kazıklayarak yapacak bu işi. Niye Türkiye'lilere satmaya çalışıyor? Ya burada pazar var. Turistler var, gelen var, giden var. Dünya insan var. Madem emlakçısın, madem emlak ofisi açmışsın, madem ev, arsa, satıyorsun. Pazar burada. Türkiye'de ne arıyorsun kardeşim? Yani bu Türkiye'deki garibanları kandırmanın esprisine, neyin peşindesin? Belli işte üçkağıtçılığın buradan çıkıyor meydana. Buradaki adamı kandıramazsın çünkü buradaki adam biliyor. Buradaki adam biliyor. Fiyatları da biliyor. O senin satmaya çalıştığın şeyin hangi dağın başında olduğunu da biliyor. Turizmle bir ilgisinin olmadığını da biliyor. Turizm zonunun içerisinde olmadığını da biliyor. Yani bir geleceğinin olmadığını biliyor. Ay içinde oturursun. Kiralarsın, oturursun. Canın istiyorsa bir yıllığına, 6 aylığına ne bileyim gider oturursun. Ona bir şey demem. Ama oradan arazi alıp iş yapıp para kazanamayacağını biliyor. Çünkü orası tarım arazisi. Tarım arazisi değilse yerlerin oturduğu residential area yani turizme açık turizm bölgesi değil. Yani kırmızı bölge değil. Pembe bölge değil. Ya sarıdır ya green'dir. Bu zonları anlattım. Anlattım. Gerekirse gene anlatırım. Hiç bahsediyor mu? Bu emlakçı hiç reklam yaparken zonlardan bahsediyor mu? Etmez. Ederse kendi ayağına sıkmış olur. Şu adam diyecek peki yani o zon bu zon ne oluyor nedir? Soru soracak. Araştıracak. Bunun istediği de tek sevmediği işte insanların araştırıp öğrenmesi. Aman bunlar uyanana kadar gönderin bana 5.000 dolar şirketinizi kuracağım. Gönderin 6.000 dolar şirketinizi kuracağım.
deyip o paradan kendi cebine ne kadar atarsa. Hepsi bu. Ha geldikten sonra bir sürü papaz oluyor, ayrı dava. Duyuyorum burada bir sürü adam papaz olmuş. Şirket kurdum diye adamı getirtmiş, kazıklamış, oradan çarpmış, buradan çarpmış. Ya göster nereye harcadın? Bir şey gösteremiyor. Anlaştık verdin diyor. Vermeyeydin. Heh, işte bu. O konuda haklı. Vermeyeydin. Orada hak veriyorum. Pinokyo'ya hak verdiğim yerlerden biri de o. Vermeseydin kardeşim, kendini kazıklatmasaydın. Ha diyebilir ya, bana yalan söyledi. Yanlış bilgi verdi. Ben ne bileyim bu adamın e, böyle olduğunu. Böyle yapacağını. Hı. Daha var, daha var, daha var da söyleyecek. Yani daha ne anlatayım? Daha ne anlatayım? Buyur. Ne diyor? Böyle. Buyur. Ee, ne diyor? Sadece işte şu kanun maddesiyle belirlenmiş diyor. Ee, ondan sonra şurada da diyor ki şunlar açıklanıyor bu kanun maddesinde. Peki bir sonraki şeye bakalım. Burada da diyor ki sadece vatandaşlar satın alabilir. Sadece Endonezya vatandaşlarının hakkıdır. Sadece onların hakkıdır diyor. Ha, şurada da diyor ki e, eğer bu kanun çıktığı zaman vatandaşlığı düşmüş ya da daha önce mal aldığı için daha önceki kanunlara göre almışsa ve vatandaş değilse bir yıl içerisinde bu hakkından vazgeçmek durumunda. Ha o bir yıl içerisinde sattı, devretti, bilmem ne yaptı. O işlerin teferruatı, oralara girmiyorum. Bu 1960. Biz 2025'teyiz. Yani 65 sene önce çıkmış bir kanun. 65 sene önce çıkmış bir kanun. Öyle olunca da işte hala yürürlükte. Değişen bir şey yok. Değişmediğine göre kanun hala yürürlükte. Kanun bu. Nizam bu. Şimdi bir iki şey söyleyip burayı kapatacağım. Ben kanunun orijinal metnini, İngilizce çevirisini, vatandaştan başka kimsenin alamayacağını gösteren maddeyi, hatta kanun çıktığı zaman mülk almışsa bile, vatandaş değilse ya da vatandaşlığını kaybetmişse bir yıl içerisinde bu hakkından vazgeçer diye kanunun koyduğu bir zorunluluk olduğunu gösterdim. Okay. Eğer kendine güvenen varsa, şimdi ben bir ay hep Pinokyo diyorum çünkü bu çok üstlendi ki gitti. En çok bu herhalde etkileniyor ama bunun gibi benim bildiğim en az 3 tane daha var. Daha onlara bir şey söylemedim. Takip ediyorum. 3 çakal daha var. Ha onlardan akıllı. Bu kurnaz. Bak bu kurnaz. Onlar akıllı. Kurnaz olmakla akıllı olmak arasında büyük fark var. Onlar kullandığı dili, hedef aldığı kitleyi, reklam yapmayı farklı yapıyorlar. Bu farklı yapıyor. Bu çünkü kurnaz. Bu köylü kurnazı, yani kurnaz derken akıllı bir şey değil. Köylü kurnazı. Aynı o Tosun Bank vardı ya, Tosun Bank. Yani Sığır Bank'ı kuran Tosun. Onun gibi ne çarptıysam çarpabildiğim kadar götürdüm. Nereye kadar giderse. Ha, onlara da sıra gelecek. Onları da yaparım. Bu milleti kazıklamanın, özellikle yalan söyleyerek, sahtekarlıkla kazıklamanın şeyi yok. Herkes aptal değil. Şimdi adam benimle ilgili aklı sıra soruşturma yapıyor. Ulan kimdir bu, nedir, neyin peşindedir, nasıl bir insan? Bilemezsin gözüm, bilemezsin. Sen 10 tane üniversite bitirmiş olsan, ben zamanında, benim okuduğum zamanda var ya, şimdiki üniversite bitirenler, benim okuduğum lise, şimdiki de üniversitelerin 10 katı daha kaliteli. Öyle karşısında boş adam yok. Benim ne yaptığımı, ne okuduğumu, mesleğimin ne olduğunu, nerelerden geldiğimi, neyi bilip neyi bilemediğimi bilemezsin. Ben öyle herkes gibi kendi reklamımı da yapmıyorum. Şunu yaptım, bunu okudum, burada çalıştım, şurada vurdum, burada kırdım. Yok. İşte beni tanıyan zaten biliyor kim olduğumu. Tanıyanlar. Tanımayanlar da vallahi hiç fazla merak etmesinler. Çünkü kendi özel bilgiler buradaki genel bir platformda anlatmam.
Anlatmama da gerek yok. Zaman zaman insanlarla karşılaşıyorum, tanışıyorum, o ayrı. Karşılaşıyoruz. Ben seni tanıyorum. Buyur, oturuyoruz, sohbet ediyoruz, çay kahve içiyoruz. O zaman laf geliyor, soruyor. Söylenecek şey varsa söylüyorum. Ama öyle şey yapılmasın yani. Ben ne yaparım götürürüm nasıl? Türkiye'de. Bir şey daha çok tuhaf geldi bana. Bu son vay be diye başladığı videosunda altını okudum. Arkadaş güler misin ağlar mısın? Adamlar yazmışlar. Abi doğru yoldasın devam. Abi meyve veren ağaç taşlanır. Ya ne meyvesi veriyor? Ha? Kime ne meyve veriyor bu adam? Meyve veren ağaç taşlanırmış. Kime ne meyvesi veriyor? Abi şöyle abi böyle biz seni destekliyoruz. Sen doğru yoldasın. Devam abi. Öyle yapan olursa böyle bir şakşakçı tayfası olursa gözüm niye yapmasın? Ya. Zaten adamın özelliği o. Kişiliği ona müsait. Nereden ne kaparım böyle gözleri fıldır fıldır dönen. Böyle bir imkan bulmuş kullanacak. Kullanıyor. Kullanabildikler kullansın. Ben ne kadarını tuzağa düşmekten kurtarsam benim için o kadar iyidir. Bir sonraki videoda biraz önce söylemiştim. Bu şirket diyorlar ya. Ya bu atla deve değil. Nasıl kurulur? Ne lazım? Kaç paraya mal oluyor? Kurulduktan sonra ne oluyor? Kurulmayla bu iş bitmiyor ki. Yani tamam kurulmayla onun işi bitiyor. O diyor ki şirketleri kurdum. Aha sana kitasın. Yani gelip burada kalabilirsin. Vizen. Paramı da aldım. Bay bay. Onun işi bitti. Ondan sonra muhasebeci tutacağım. Yıllık ne kadar vergi vereceğim. İşte şu kaydı yaptıracağım, bu kaydı yaptıracağım, şuraya gideceğim, buraya geleceğim. Bir yıl içerisinde işletmeye başlayacağım. Var mı işletme sermayen? Ne kadar işletme sermayesine imza attın? 600 bin dolar mı? 700 bin dolar mı? Ha, 25 milyar rubleye mi imza attın işletme sermayesi diye? Peki bunu temin edebilecek misin? Nasıl edeceksin? Soru şeyle bitmiyor. Bir tek konuda tekrar daha önce söyledim gene söylüyorum. Arkadaşlar Bali'ye 3-4 yıl vizesiz otururum kalırım diye şirket kurmayın. Kurmayın. Çünkü şirket kurmak burada oturum almanın ya da geçici de olsa 3 yıl 4 yıl oturmanın şeyi değil, yolu değil. Şirket kurmanın başka sorumlulukları var. Bir sürü yükümlülüğü var. Onları bilmeden veriyorsunuz birine 4-5 bin doları, 6 bin doları. O da size işte yapıyor. Herkes yapıyor. Gönlüm ben de yaparım. Ahmet de yapar, Mehmet de yapar. Siz gelmeden kendiniz yaparsınız. Bu atla deve değil. Bir şirkette önce birkaç tanesini araştırıp sonra bir tanesiyle temasa geçmenize bağlı ya. Diyeceksiniz bana bir kod ver. Bana bir maliyet hesabı ver. Ben böyle bir şirket kuracağım. Amacım bu, işim bu, vaziyetim bu. Adam sana der ki şu işlemlerini yaparım. Şu kadar paranı alırım. Bunun içerisinde devlete vereceğine yapacağı harcamalar, notere, oraya buraya vereceği dahil avukata, notere, tercümana, nereye vereceksin? Bunlar dahil bütün harcamaları içerecek şekilde sana bir fiyat verir. Bakarsın. Adam demiş 4 bin dolar, demiş 3 bin dolar, 2700 dolar. Faturasını da verir sana ya. Sana her ya harcamanın da faturasını verir. Her neyse daha fazla uzatmanın alemi yok. Bu adam bu işten vazgeçmeye niyetli değil gibi görülüyor. Yalana, dolana, sahtekarlığa devam edecek. Ben de bunu teşhir etmeye devam edeceğim. Sadece bununla da kalmayacağım. Onu da şimdiden duyurayım. O hani başka çakallar var burada. Biraz daha kurnaz oldukları için daha iyi korunaklı olduklarını zannediyorlar. Onları da açığa çıkaracağım. Söylemeyi tabii videoyla ilgili bir şeyler söylemeyi unuttum. Söylememe gerek yok ya zaten beni izleyenler biliyorlar. İşte abone olun, destek olun, ne bileyim sonuna kadar izleyin, ne bileyim. Ulaştırın. Öyle diyeyim. Şimdilik bu burada kalsın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Nerede seyrediyorlarsa, hangi zaman dilinde seyrediyorlar ona göre alsınlar. Teşekkürler. Hoşça kalın.